YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün damlatan bir musluğu böyle inanılmaz bir yöntemle tamir ettim. Gerçekten harika ve etkili bir sonuç oldu. Bunu sizlerle paylaşacağım. Önce problemi tespit edelim. Daha sonra tamirine geçelim. Bunun için musluk başlığını sökmemiz lazım. Vanayı kapatıyorum öncelikle. Şimdi musluk başlığını sökelim. Burada küçük bir kapak var. Onu çıkarıyorum. Altında bir vida var. Bunu bir tornavida yardımıyla söküyorum. Ve başlığı yukarı doğru çekerek çıkarıyorum. Bazı durumlarda kireçlenmeden dolayı zor sökülebilir. Bir kireç çözücü döküp yumuşatabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi başlığı söküyorum bir ayarlı anahtarla. Arkadaşlar musluğun damlatmasının sebebi kimi zaman contadan kaynaklanabilir. Veya başlıktan da kaynaklandığı olabiliyor. Yani öncelikle contasını değiştirmeyi, başlığı değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Ama çoğunlukla musluğun içi problemli olduğu için musluk damlatıyor. Şu şekilde göstereyim bakın arkadaşlar. Musluğun içinde bu kısımda deformeler oluyor. Çatlamalar ve işte ufak kırılmalar nedeniyle musluk contası tam yerine oturmuyor ve bu sebeple suyu sızdırıyor. Şimdi musluğu komple sökeceğim ve bunun tamirini yapacağım arkadaşlar. Çok güzel bir yöntemle kalıcı olarak musluğunuzu kurtarabilirsiniz. Aksi takdirde bu musluğu değiştirmeniz gerekecek. Yani atmayın, mutlaka tamir edin diyorum. Tamir etme süresinde evin susuz kalmaması için buraya bir tıpa takacağım ve bu sırada suyu tekrar açacağım ki ev susuz kalmasın arkadaşlar ve biz tamiri yapmış olacağız. Şimdi musluğun tamirine geçiyorum. Ben bu yöntemi daha önce hiçbir yerde görmedim. Tamamen üzerinde çalışarak, kafa yorarak bulduğum bir yöntem. Daha iyi bir yöntem bilen varsa veya bu yöntemi daha önceden gören varsa mutlaka yorumlarda belirtsin diyorum. Şimdi bu sorunu arkadaşlar silikon kullanarak çözeceğim. Kaliteli bir silikon kullanmamız gerekiyor mutlaka. Evet, bir silikonla bu iç kısmı böyle kenarlarından dolduruyorum. Parmağımla biraz düzelteceğim kenara taşan kısımları. Şöyle gördüğünüz gibi düzelttim. Ve içine uygun büyüklükte bir pul yerleştiriyorum. Şöyle ortasını kapatmayacak büyüklükte olması yeterli. Bakın bu şekilde silikonun üzerine hafifçe bastırarak ve tam ortalayarak yapışmasını sağlıyorum. Bir peçete ile kenara taşan silikonları temizliyorum. Bu dişlerin arasına giren silikonları temizlemeye uğraşmanıza gerek yok. Onlar problem teşkil etmez. Ama bu ortadaki arkadaşlar kapanan kısımları açmamız lazım. Kurumadan açarsak daha kolay olur. Bu şekilde suyun geçeceği delikleri açmamız gerekiyor. Hani silikon kapattıysa oraları açmamız gerekiyor. Şu şekilde bu kısmı da açayım. İşlem oldukça basit arkadaşlar. Silikonu sıkıp üzerine pulu yerleştirdik ve kenarlarındaki fazlalık silikonları temizledik. Şimdi bunu 24 saat kurumaya bırakacağım ve işlem tamamdır. Şu anda silikonumuz tamamen kurudu. Üzerinden 24 saat geçti. Şimdi monte edip deneyeceğim. Bu kısma teflon bant sarmayı unutmayalım arkadaşlar. Ayrıca ben buraları doldurdum. Buralar güzel yapılmamıştı. Onları da açmışken yapmış oldum. Şimdi musluğumuzu monte ediyorum. Su tesisatı fazla zorlamaya gelmez arkadaşlar. Hani sıkarken zorlandığınız yerde, yani o zorluğu hissettiğiniz yerde bırakın. Daha fazla bir masraf açmayın.
Şimdi başlığını takıyorum. Bu yöntem hiçbir yerde yok. Gerçekten efsane oldu. Eğer damlatan bir musluğunuz varsa ve musluğun içi bozuk olduğu için damlatıyorsa bunu mutlaka deneyin. Yani musluğu çöpe atmaktansa inanın bu yöntemle musluğunuzun damlatmasını önleyebilirsiniz ve uzun süre kullanabilirsiniz. Şimdi kontrol edelim bakalım işe yaramış mı? Sonuç gerçekten mükemmel arkadaşlar. Kesinlikle damlatma yok ve musluğumuz oldukça yumuşak. Süper oldu gerçekten. Kesinlikle damlatma yok. Gördüğünüz gibi bundan sonra musluklara atmak yok diyorum. Arkadaşlar videomun sonuna şunu da eklemek istedim. 10 günlük kullanımdan sonra bakalım içi bozuldu mu bozulmadı mı? Bir sıkıntı var mı? Onu kontrol edeceğim. Normalde kesinlikle damlatma yok. Ama içinde bir kalkma var mı? Buna bakacağım. Bunu da videomun sonuna eklemek istedim. Şöyle açıp hemen göstermek istiyorum. Herhangi bir bozulma, kalkma kesinlikle yok gördüğünüz gibi. Dediğim gibi arkadaşlar bu kısmı 10 günlük kullanımdan sonra çektim. 10 günde de herhangi bir problem olmadı. Bundan sonra da olacak gibi gözükmüyor. Gayet sağlam duruyor. Dediğim gibi musluklarınızı atmaktansa bu yöntemi deneyebilirsiniz. Eleştirilerinizi ve görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. İzleyen diğer arkadaşlar da istifade edecektir arkadaşlar. Hatalarımız olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.